Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra yine tığ işi bir patik öreceğiz. Gördüğünüz gibi ben mavi renkle yaptım. Oldukça kolay. Özellikle kolay modelleri seçiyorum ki yeni örgü örmeyi öğrenen arkadaşlara faydası olsun diye. Bu şekilde 37 numara, 36-37 numara ayaklara olur. Oldukça da kolay. Şöyle göstereyim size. İpim benim Polosunun patik ipi, mavi renk kullandım ben. Tığ numaramda 3 numara 1,70 milimetre bir tığ kullandım. Dilerseniz vakit kaybetmeden birlikte başlayalım. Şöyle kenara alalım. Evet. Ben öncelikle sihirli halka kullanmıyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Zincir çekerek başlamayı tercih ediyorum. 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. En baştaki zincirin içine batıyorum. Ve buraya ikili trabzanlar yapacağım. Öncelikle 1, 2, 3 zincir çektim. Daha önceki videolarımı izlediyseniz ben bu zinciri trabzan olarak saymıyorum. Daha sonra göstereceğim niye saymadığımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 14 tane trabzan yapalım, başa kadar gelelim arkadaşlar. Evet, 14 tane trabzanımı yaptım. Şurada çektiğim zincirim vardı benim. Normalde şuraya batılıyor arkadaşlar ama ben buraya batmayı pek sevmiyorum. Çünkü belli oluyor diye hoşuma gitmiyor. Ben hemen onun yanındaki boşluğun içine batarak kaydırma tekniğiyle çekiyorum. 2, 3 zincir çektim. Aynı noktaya bir tane yaptım. Yine aynı noktaya bir tane battım. Yani zinciri saymıyorum. Bu sırayı komple ikili trabzan dolduracağım. Yani 14 tane trabzanla başlamıştım. 28 trabzana tamamlayacağım. Bu şekilde ikişer ikişer ilerliyorum. Evet, çifter batarak geldim. Yine zincirimin yanındaki boşluğa battım ve kaydırma tekniğiyle devam ediyorum. Yine 3 zincir çektim, yukarıya çıktım. Aynı noktaya batıyorum. Bu kez de bu sırada 3 tek bir çift yapacağız. 2 ve 3. Hemen yanına çift olarak batıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3 ve yanına çift batıyorum. 3 tek bir çift ilerleyerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar, 3 tek başlamıştım. 3 tek yaptıktan sonra çiftle bitiriyorum ve yine birleştirmemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aynı noktaya battım. Bu kez de 4 tek bir çift. 2, 3 ve 4. Yanındakine batıyorum. Aynı noktaya bir kez daha çift trabzanımı yapmış oldum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen yanına battım. Bir tane daha aynı noktaya battım ve çift trabzanımı yaptım. Bu sırayı da 4 tek bir çift olarak tamamlayalım. Gelelim. Bundan sonraki sırada modelimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine sıra sonunda çiftli bitiriyorum. Eğer sıra sonunda çift denk gelmiyorsa bir yerde hata yapıyoruz demektir. Kontrol edelim. Şimdi yine zincirimi çektim. Örneğime başlıyorum. Şimdi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada yine bir arttırma yapacağım ben. Siz dilerseniz daha önce de yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde arttırma yapabilirsiniz. Çünkü ayırdığım bölüm benim 14 ilmek ayırıyorum. Şimdi onu 15 yapacağım. 16, 17 olarak da diğer sıralarda artış yapacağım. Şimdi 7 tane ördükten sonra 8.'yi batıyorum. Aynı noktaya bir tane daha batıyorum. Ve 9 oluyor. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim oldu. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 14 tane bir arttırdım, 15. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Üzerine doladım. 1, 2, 3. Dördüncünün içine batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine aynı noktaya battım. Yine bir ikili trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden ipimi doladım. 1, 2, 3, dördüncüye battım. İkili trabzan. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Aynı noktaya bir kez daha battım. Yine üzerine doladım tığımın ipimi. Zincirim yok. 1, 2, 3, 4 tane dördüncüye battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı noktaya tekrar battım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. 1, 2, 3, dördüncüye battım ve trabzanımı yaptım. Şimdi buraya da yine 15 tane trabzan yapacağım. Şurada arttırmam vardı. Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ördükten sonra arttırmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve hemen arttırmamı yapıyorum. Dediğim gibi benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz herhangi bir yerde arttırmanızı yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şimdi iki tarafta da 15 tane ilmeğim var. Hemen birleştiriyorum. 1, 2, 3. Aynı noktaya yine battım. 1, 2, 3, 4 tane ördükten sonra bu kez arttırmamı yapmak istiyorum. Yani trabzan sayımı 16'ya çıkarıyorum şu anda. Evet, son trabzanımı da yaptım. Şimdi önümde 4 tane zincir var. Hemen içine 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Tığıma ipimi doladım. Hiç zincir çekmiyorum. Boşluğun içine batıyorum. 5 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. Doladım ipimi. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geldim. 2, 3, 4 ve 5. Yine hiç zincir çekmedim. Diğer boşluğa geldim. 1, 2, 3,
4 ve 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Hemen önümde 4 zincirim var. 1 2 3 ve 4. Doladım ipimi. Arkadaşlar kesinlikle buraya batmıyoruz. Hemen şurada boşluğum var. Oraya batıyorum. Eğer buraya batarsam ilmek sayımı azaltmış olurum. O yüzden buna dikkat ederseniz sevinirim. 2 3 4. Yine burada da bir arttırma yapacağım. Başlarken 5. trabzanda arttırma yapmıştım. 1 2 3 4 5. 2 tane daha örüyorum. Ondan sonra arttırmamı yapacağım. Evet, şimdi arttırma noktasındayım. Aynı yere batarak arttırmamı yaptım. Yanlardaki trabzan sayımı 16'ya çıkardım. Buradaki trabzan sayımızı 17 yaptıktan sonra hiçbir arttırma yapmıyoruz. Evet. Şimdi yine boşluğa battım. Trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Yine bir arttırma yapacağım. Bu kez de son 4 kalana kadar öreyim, orada arttırma yapayım. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 ve 5. Evet. Şurada yine bir arttırma yaptım. Trabzan sayımı 17'ye tamamlamış oldum. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. 2 sıradan oluşuyor. Bunun tekrarı, devamı aynı. Yine 1 2 3 4 zincir çektim, doladım. 1 2 3. trabzanın üzerine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 doladım. Yine aynı noktaya battım. 2 trabzan yaptım. Hiç zincir çekmedim, üstüne doladım. 1 2 üçüncünün şöyle 1 2 üçüncünün üzerine battım. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Yine bir ikili trabzan yaptım. Yine doladım. İkili trabzan 1 2 3 4 aynı noktaya battım. Ve ikinci modelime de başlamış oldum böylece. 1 2 3 4 zincirimle yine hemen şuradaki boşluğa girdim. 1 2 3 4. Diğer tarafta 5. de arttırmıştım. Yine burada son arttırmamı yapıyorum ve artık arttırma işlemimi bitirmiş oluyorum. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. 17 tane trabzanımı ördüm ve geldim. Yine zincirim var önümde. 1 2 3 ve 4. Hiçbir zincir çekmiyorum. İpimi doladım. Boşluğun içine 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Yine ipimi doladım. Hemen diğer boşluğa 5 tane trabzan yapıyorum. Diğer boşluğa ve sık iğnemi yapıyorum.
1, 2, 3 ve 4 tane. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar. Bu şekilde şöyle söyleyeyim ben size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüşüm ben. Eğer daha büyük numaralar yapacaksanız şuradaki arttırmanızı biraz fazlalaştırabilirsiniz. Bir sırada fazla örebilirsiniz dilerseniz. Ya da buradan arttırma yapmadan şu arka kısmından büyüterek ilerleyebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi ben şurayı tamamlayayım, geleyim sizlerle birlikte arka kısmını başlayalım. Evet arkadaşlar, ben tamamladım ve geldim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıra ve bitirdim artık. Arka ortadayım. Dilerseniz burada ipinizi kesebilirsiniz ama ben ipimi kesmiyorum. Şu şekilde patiğimi içinden geçiriyorum ve buraya bir düğüm atıyorum bu şekilde. Sıkılaştırıyorum ve ipimi alıyorum. Başlayacağım yere kadar geliyorum. Başlayacağım noktada arkadaşlar şurası. Şu sık iğnenin olduğu yer, modelin bittiği yer. Şöyle göstereyim size ben. Hemen şimdi ipimi elime doladım. Bunu çok gevşek bırakmıyoruz. Çok da sıkı yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben elimle ayarladım. Şöyle bir botluk bıraktım. Hemen batıyorum ve çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı noktaya bir kez daha battım. Altta kalan ipi de şöyle arkadaşlar onu da içinden yürütüyorum. Yanındaki sık iğneye de battım. Alttaki ipimizi unutmayalım. Bu şekilde ilerliyorum. Trabzan yaparak ilerliyorum. Bu şekilde en başa kadar, yani şuradaki sık iğnemizin olduğu yere kadar trabzan yaparak geleceğiz arkadaşlar. Evet, sıranın sonundayım. 44 ve aynı noktaya bir kez daha batarak 45 yaptım. Yani arka topuk kısmına ilerlerken trabzan sayım 45 arkadaşlar. Siz bunu isterseniz aralarda arttırarak 46-48 yapabilirsiniz. Bu derinlik benim için ideal 36-37 numara ayaklar için. Ama 38-39'larda biraz geniş yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bu şekilde dönüyorum. Burada sadece trabzan öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde trabzan örerek topuk kısmına geleceğiz. Ondan sonra topumuzu keseceğiz ve bitireceğiz. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşların da kolaylıkla örebileceği bir model. Ben şimdi trabzanlarımı öreyim, birkaç sıra ilerleyeyim. Ondan sonra size kaç sıra olduğu ördüğümü söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm ben. Şimdi artık topuk kısmına başlıyorum. Daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Kolay bir topuk yapıyorum buna da. Şimdi 45 tane ilmeğim vardı. 5 tanesini ayırıyorum. 20 tane trabzan öreceğim. Evet, 20 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. İpimi doladım. Yine bu tarafa da 20 tane trabzanımı örüyorum. Ben başa kadar gideyim. Ondan sonra arkadan yine şu sık iğne yaptığım yere kadar geleyim arkadaşlar. Evet, arkadan da 20 tane trabzanımı ördüm. 5 tane sık iğne olan bölüme geldim. Şimdi ilk sık iğnenin içine batıyorum. İpimi çekiyorum ve toplamıyorum. İkinciye de batıyorum.
3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrar yanındakine battım. Daha sonra onun yanındakine de battım. Yine üçünü birden. Şimdi bir tane kaldı. O bir taneyi de tek olarak ördüm. Ve yine 20 tane trabzanımı örmeye devam ediyorum. Bundan sonraki sıramız artık son bitiş sıramız. Bu şekilde örelim arkadaşlar. Arka yüzden de 20 tane örelim ve son toplamamızı birlikte yapalım. Evet, ön yüzden 20 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 1 2 3 tane sık iğne boşluğum var. 1 2 ve 3. Üçünü birlikte topluyorum ve bitirmiş oldum. Şimdi yine sıra başına kadar 20 tane trabzanımı örüyorum. Bundan sonra birleştirmemizi yapacağız. Evet, topuk kısmımızda yaptık ve bitirdik. Şimdi şu şekilde tersini çeviriyorum. Burasını isterseniz benim gibi örerek birleştirebilirsiniz ya da dikerek birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl arzu ederseniz. Ben örerek birleştiriyorum genelde. Hemen şurada karşıdaki zincirin içine batıyorum ve şöyle birleştiriyorum. Yine şuradaki boşluğa batıyorum. Karşıdaki boşluğun içine de batıyorum ve şu şekilde çekiyorum. Tekrar boşluğa ve yanındaki boşluğa çekiyorum. Boşluğa, karşıdaki çekiyorum. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar burayı yapacağız arkadaşlar. Bütün karşılıklı ilmekleri topluyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Artık son ilmeğim. Ve bu şekilde patiğimizi bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, patiğimizi böylelikle bitirmiş olduk. Ben şu son sırayı trabzan boşluklarına 2 tane sık iğne batarak yaptım. Şöyle önde de 3 zincir çekerek aynı noktaya battım. Siz dilerseniz daha farklı bir oya da kullanabilirsiniz. Hiçbir oya yapmadan da kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Destekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.